ona bugün evlilik teklifi yapacağım. Çok ilginç bir video değil mi? Ne söyleyeceğimi de bilmiyordum. O kadar iyi denk geldi ki. Sonuçta senin için yapıldı bu masa. Vay vay vay. Ki hiç sizinle böyle bir video yapmadım. Gül'ü ne kadar bu adada ayarlattım ve Gül'ü bulmak çok zordu. Tam plajlık işte. Her zaman denizden göremeyeceğim hareket. Dur, bak masaya bak. Hazır mısınız arkadaşlar? Şu an hiçbir şeyden haberi yok. Öyle mutlu oluyor sadece. Şu an bu masanın karşısında denizde haksızlık edemem gerçekten. İyi seyirler. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun bu seferki çok ilginç bir bölümüne videonun başında da gördüğünüz üzere evlilik teklifi yapacağım. Bir bölümü çekmeyi hiç tahmin etmezdim. Hayat çok ilginç gerçekten. Heyecanlı olacak bir bölüme hoş geldiniz. Ben dünyayı yaklaşık 17 yıldır geziyorum. Merak ettiğim neredeyse her yere gittim. Çok az yer kaldı. Dedim ki herhalde dünyada amaç dünyayı gezmek. Varoluşumuzun tek gayesi bu. Sonra gezdikçe bir şeyi fark ettim. İnsan içinde eğer bir mutsuzluk, stres, dert varsa gittiği yere de götürüyor. Sonra dünyayı gezen insanlarla tanıştım. Belli bir yerden sonra hepsi durmak istiyor. Ya da influencerlara bakın mesela. Ne kadar insanlar bunalıma giriyor. Yani YouTube'da mesela 1 numara adam bile bunalıma girdi. Bu iş böyle bir meslek çünkü. Sonra kendim yerleşik hayatı denedim Fethiye'de. Evim oldu. İşte araba aldım. Pazara gittim falan. Bir şeyler denedim, aradım. Ama hep bir şey eksikti. Yani puzzle hiç tamamlanmamıştı. Sonra Burçin'le tanıştım. İşte geçen sene hatta Mısır'dayken de onunla beraber gezmiştik. Sonra bir ayrılık süreci vesaire derken yine beraber yola devam etmeye karar verdik. Ve yaklaşık 90 gündür artık Türkiye'ye dönmek üzereyken ona bugün evlilik teklifi yapacağım. Çok ilginç bir video değil mi? Yani bunu hiç çekerken hani normalde size hep böyle anlattığım standart cümleler, girişler var ya. Bunu nasıl yapacağımı ben de hiç bilmediğim için şu an afallayarak konuşuyorum. Şu an yaklaşık 11.000 kilometre uzaklarda Filipinlerin Palawan Adası'nın El Nido kasabasındayız. Daha önceki bölümlerde sizlere anlattığım üzere burayı ben 10 sene önce geldiğimde çok beğenmiştim. Ve bende özel bir yeri vardı. Burçin'i de buraya hep böyle getirmeye çalışırken hani dedim ya 72 saat falan yol sürdü. Buraya gelmek hiç kolay değildi. Söylemiyordum, çaktırmıyordum. Niye beğendiğimi ya da ne olacağını hiç böyle şey yapmıyordum. Haber vermiyordum. Şimdi 90 gündür de yolda olunca artık birbirimizi çok iyi tanıdık ve Vietnam'dayken hatta yüzüğü aldım. El Nido'da teklifi yaparım. Bunun da böyle anısı kalır. O yüzden şu anda çok güzel bir otel tuttum bu bölgede. Daha önceki bölümde buralara gelmiştik. Hatta size demiştim ya bir daha şansım olsa buradan otel tutarım diye. Bu evlilik teklifinde yapacağım oteli iyi olsun, manzarası güzel olsun, plajda iyi bir yer olsun istediğim için böyle 5 yıldızlı bir otel tuttum. Zaten dönüşe de geçtik. O birazcık Burçin şu an çok hasta. İnşallah iyileşecek. Bizi geçen gün o gittiğimiz turda güneş çarptı. O yüzden mahvolduk. Yani kendimize gelemedik. Birazcık o bunun işte bizi biraz kendimizi şımartmak için tuttuğumuz otel sanıyor. Benim çok beğendiğim için bu bölgeyi aman hadi kalalım dediğimi düşünerek aslında dinleneceğimizi sanıyor. Ama olay tamamen evlilik teklifini güzel bir yerde yapmak için organize ettiğim bir otel çalışması aslında. O yüzden hanımlar beyler hem oteli göstereceğim. Burçin'e bak burayı çek orayı çek çok güzel geziyoruz. Bak insanlara anlatalım diyeceğim. Ama videonun sonunda evlilik teklifini yapacağım. O yüzden yakında düğünümüz var hazırlanın. 100.000 kişi geliyormuş. Hanımlar beyler sevgili çocuklar artık Deniz kardeşinizin de evlilik teklifi yapıp evlilik sürecine girdiği bu videoyu izleyeceksiniz. İyi seyirler. Başlıyoruz. Çok heyecanlandım ha bu videoyu yaparken. İnşallah saçma sapan konuşmam güzel bir bölüm çıkar. Hadi bakalım. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. İnsan ne için yaşar diye araştırmalar yaptığımda hepimizin tabii ki farklı tutkuları, merakları vardır. Kimisi müziği çok sever, kimisi sanatı çok sever, kimisi hiçbir şey yapmamayı çok sever, kimi doğayla uğraşmayı sever. Ben gezmeyi tercih ettim. Ömrümü blog yazılarına, seyahat araştırmalarına, içeriklerine verdim. Ve hiçbir zaman milyonlarca insan beni izlesin ya da takip etsin diye bir hayalim olmamıştı. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinde çalıştım. Neredeyse müdür oluyordum.
Sonra beni kovdular. Çünkü dedim ki ben bu hayatı istemiyorum. Ben şort tişört istiyorum. O yüzden beni Denizciğim sana bol şans verirler ve bu işlere odaklandım ve tam olarak resmi anlamda 11 yıldır bunu meslek olarak yapıyorum. Ve insan belli bir yerden sonra, hatta size özellikle çocuklarınıza hep ne diyorum videolarımda mesaj verirken, önce kendilerini keşfetsinler. Neyi sevdiklerini, neyden keyif aldıklarını ve dünya insanı olsun diyorum ya. İşte ben o kısmı başardığımı düşünüyorum. Dünya insanı olduktan sonra da insan şunu fark ediyor. Sırada ne olacak? Yani bir sonraki ne? Dil öğrenmek heyecanlandırmıyor beni artık. Uçağa binmek. Yani düşünün, ilk bindiğiniz uçak anını düşünün. 100. kez bindiğinizi düşünün. Aynı heyecanı yaşar mısınız? Bu da öyle bir şey. O yüzden birazcık böyle olgunlaşmaya başlayıp da 35'i geçmeye başlayınca ben dedim ki artık zamanı geldi. O yüzden inşallah ikimiz için de hayırlı bir süreç olur. İkimiz de Fethiye'liyiz. Orada yaşıyoruz. Çok güzel bir memleketimiz var. Ve duracağım yeni bir hayat başlıyor özellikle benim için. Çünkü belli bir yerden sonra sürekli gezmek istemiyorsunuz. Tamam işte deniz çok güzel, ağaç çok güzel, tabiat muhteşem. Yeri geliyor yoksulluk, yeri geliyor zenginlik görüyorsun. Ama bir fark ediyorsun ki hayatın anlamı bu değil. Yani yaş geçiyor, tek başına gidiyorsun birçok yere, yalnız yemek yiyorsun. Hani eskiden backpackerken gezerken 20'li yaşlarda gittiğin yerlerde sosyalleşebiliyordun. Yeni insanlar tanımak seni çılgınca mutlu ediyordu ama artık 30'dan sonra şey gibi gelmeye başlıyor. Yine tekrar ve daha sakin, daha dingin, daha durağan bir hayat istiyorsun. O yüzden işte bana özellikle son yıllarda fark ettiren bu durma, yavaşlama ve dengeli yaşam konusunda bazı detaylar böyle bir yola girmemize aslında olanak sağladı. Birçok arkadaşımla bile evlilik ya da işte ilişki konusunda tartışan ben şu an bu sürecin içerisindeyim. Çünkü yanılmışım. Benim yanlış ön yargımmış. Yani hayat tamamen böyle gezmek üstüne ya da sürekli bir yere gitmek üstüne kurulu değilmiş. Durmak da çok güzelmiş. Ev de güzelmiş. Belki çocuk sahibi olmak da çok güzel. Ben buna bile çok karşıydım mesela. O yüzden sanırım olgunlaşmaya başladığım için de, ki hiç sizinle böyle bir video yapmadım. İlk defa bu duygularımı paylaşıyorum. Zamanının geldiğini düşündüğüm için böyle bir yola girdim. Daha doğrusu böyle bir yola girdik ama ben kendim bireysel tarafından yorumluyorum. Yoksa bu tek başına olacak bir şey değil. Artık hani bir laf demiştim ya hatta size, hani elimden gelse çocuk yapacak olsam tek başıma yaparım. O kadar böyle yalnız kalma kafasındaydım ben. Çünkü sürekli okuma, araştırma, eğitim, videolar, içeriklerin dolu olması benim sanki tek hayat amacım varmış gibi hissettirmişti. Ama yine söylüyorum, yanılmışım. Hayat paylaştıkça daha güzelmiş. O yüzden şimdi harika bir otelde kalıyoruz. Size öncelikle oteli gezdireceğim ve Burçin'e de hadi bakalım çek beni diyeceğim. Anlatacağım. Onun oteli formatında olacak. Sonra ona sahilde çok güzel bir masa özel hazırlattım. Ve gülüne kadar bu odada ayarlattım ve gülü bulmak çok zordu. Çünkü yani arada çoğu şey yok ve böyle nadir şeyleri bulmak için önceden sipariş vermek gerekiyormuş. Onu da hallettim. Elbise falan aldık, dün gittik. Benim zaten gömleğim falan da vardı. Ona da bir böyle güzel bir elbiseyi aldık. O şey sanıyor, yani akşam yemeği için bir anısı olacak sanıyor ama haberi yok. Ona harika bir aslında organizasyonu hazırladım. Şurada kalıyoruz. Böyle deniz manzaralı odalar var. Çok güzel bir otelin içerisindeyiz. Harika havuzu var, plajı var. Hem burayı size göstermek istiyorum hem de hikayeme ortak olmanızı istiyorum. Fark ettiyseniz videoda bu sefer yorum yazın, beğenin gibi hiçbir şey söylemedim. Çünkü amaç artık bu değil. Amaç artık bundan sonraki Deniz Pehlivan, namı değer bir hayalin peşinde hesabının farklı hayatına ortak olacak. Sizlerin de değişim sürecini görmeniz aslında. Hadi bakalım odadan başlayalım, otele gezelim. 7200 tane adası olan Filipinler ülkesinde Google'da ya da ChatGPT'de en iyi yer neresi diye sorduğunuzda El Nido geliyor. O yüzden hayallerimizin peşinde böyle güzel bir yerde tatil yapıyoruz. Kaldığımız otel böyle devasa bir 5 yıldızlı kompleks ve 100-150 dolardan başlayan fiyatlarla burada kalabiliyorsunuz. Ben açıklamaya bırakırım bu oteli. Çok beğendim çünkü. Özellikle yana doğru yayılması harika. Dikey binalarda kalmayı ben hiç sevmiyorum. Çünkü insanın içini sıkıyor. Böyle tabiata uyumlu yatay mimari daha tatlı görünüyor. Peki otelin denize sıfır kısmını falan göstereceğim size. Odayı bir göstereyim nasıl bir yerde kaldığımızı. Burası bizim balkonumuz. Şurada küçük bir oturma grubu var. Şurada masa sandalye var. Akşamları böyle oturup keyif yapabiliyorsunuz. İçerisi bir kere tam tropikal yerlerdeki genişliğe sahip çok tatlı bir odanın ambiyansı olduğu bir yer. Oh buz gibiymiş bu arada. Yemin ederim rahatladım. Kocaman bir yatak. Şurada ayrı oturma grubu. İçeride duşu, tuvaleti var. Devasa televizyonu var. O da okey. Ama özellikle havuz kısmı şahane. Şimdi sizi oraya götürüp göstereceğim. Bu oteller gruplarında
benim en çok sevdiğim harika peyzajları oluyor ama üzüldüğüm bir detay söylemek istiyorum. Bak şurada ağacın altında bir güvenlik var. Yani bu sıcakta uzun kıyafetler ve sabahtan beri aynı yerde ayakta bekliyor. Bu kapitalizmin şu olayını hiç sevmiyorum. Yani parayı verince orayı resmen birini sabit dikmek yerine ya koy oraya rahat bir şey. Adamcağız otursun. Emekçi insan. O yüzden buradan otele kınıyorum. Bir gün gelirseniz söylersiniz. Kameranın arkasında kim var? İyileştin mi biraz daha? Burnum akıyor hala ama şu an daha iyiyim. Felaket ateşler içindeydik. Burçin daha kötü atlatıyordu. Çünkü güneş çarptı turla. Hani 90 faktör krem sürdük. Bana mısın demedi. Ya koskocaman o güneş kremini bir turda bitirdik. Evet. Ama Ama yine yandık. de her yerimiz ıstakoz oldu. Buranın var ya sıcağını yani çok az yerde görürsünüz. Çünkü beyaz kumların da olduğu yerlerde daha çok böyle yansımadan dolayı mı neydense alev alıyor ya vücudunuz. O yüzden kızcağız çok kötü durumdaydı ama senin ben de bayağı fenaydım. Toparlıyoruz olmaya yani 3 başlamış. günde. O aloe veralı şey bayağı iyi geldi. Ha bu arada aklınızda bulunsun yandıktan sonra aloe veralı kremler de varmış. Onlar rahatlatıyor. Güzel mi bu otel, beğendin mi? Çok güzel ya. Biz daha öncesinde şu yan tarafa gelmiştik. Deniz o zaman tutturdu. Dedi burası çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dediğini de yaptı. Artık dönerken güzel bir tatil olsun. Aynen öyle. Devam. Hadi gel şuralara gidelim de gösterelim. Oralar da çok güzeldi çünkü. Buraya bizim bir gelişimiz var. Şimdi burası resepsiyon kısmı. Buradan başlayıp göstereyim size. Çünkü böyle devasa bir çatı katı olan alanda sizi karşılıyorlar. 5 yıldızlı otele biz dün bir geldik Burçin'le sanki böyle göç ediyormuşuz gibi. Tricycle'lar var burada. 3 tekerli motorlar. Ama halimizi gör. Yani çok perişandık. Yani o kadar bir anda lükse gelince biz de şaşırdık böyle işte hoş geldin içecekleri vesaire 10 numaraydı. Burada mesela küçük bir kafe, aynı zamanda işte bir tişörttür, güneş kremidir. Çok fazla sinek olduğu için sinek kovucular falan var. Onlardan alabiliyorsunuz ama çok bir zenginliği yok. Zaten bulunduğumuz yerden şöyle 5 dakika 10 dakika yürüdüğümüzde buranın da merkezi var. Orada restoranlar, kafeler falan önceki bölümde göstermiştim size. İzleyin. Oralarda çok harika. Yani rüya gibi yerler var. Buradan da şimdi otelin aşağı kısmına ineceğiz. Yaklaşık 150-200 metre boyunca bu otel böyle yayılıyor ve plaj tamamen bize ait oluyor. Burası da restoran kısmı. Hem içeride hem dışarıda yemek yiyebiliyorsun. Yemekler şahane. Merkezdeki fiyatlardan bir tık üstte ama en azından ne sipariş verirseniz o geliyor. Ve isterseniz damak tadınıza böyle Akdeniz salatası yap diyorum. Hakikaten Akdeniz salatası yapıyor. O yüzden çok beğendim. Akşam yemek yiyeceğimiz yerde çok güzel olacak. Buradan çıkacak yemekler. Ya bir de çalışanlar 10 numara güler yüzlü insanlar. Genel olarak Filipinli insanları seversiniz. Çünkü tatlılar, sempatikler, çok iyi İngilizce konuşuyorlar. Geçenlerde bir çocuk böyle bana selam verdi İngilizce 5-6 yaşlarında. Ama ne kadar güzel akıcı İngilizce konuşuyor. Ailesi de vardı yanlarında. Dedim ki nereden öğrendi bu dili? Tamam Amerikalıların etkisi var. Evet. Çok üretmiş Amerikalılar. O yüzden İngilizce resmen ikinci dili değil, ana dili gibi buranın. Hatta dünyada birçok böyle işte bakıcılık sektöründe de İngilizce çocuğum öğrensin diyen aileler Filipinli bakıcıları tercih ederler. Dedi ki hem bizden öğreniyorlar hem de okuldan. O yüzden böyle akıcı bir şekilde herkes çatır çatır Güneydoğu Asya'da en iyi dili burada konuşuyor. Artık onların bu ikinci dili değil, resmen ana dili gibi olmuş ama Filipino yani Filipince de konuşuyorlar. Dikkatimi çekti. Kendi aralarında bile artık İngilizceyi konuşmaya başlamış insanlar tamamen. Özellikle gençler. Burada ilginç olan bir nokta daha söyleyeceğim sizlere. Hani Tayland'da olsun, Vietnam'da olsun hani utanmasalar yatak odasında bile otelde sigara içerler. Ama Filipinler'de durum öyle değil. Bakın burası sadece sigara içme alanı. Başka bir yerde içemiyorsunuz. Koca tatil köyünde bile odanızın balkonunda bile içmeniz yasak. O yüzden buradan Filipin hükümetini tebrik ediyorum. Yıllar önce burada da çok büyük bir mafya vardı. Aynı o El Salvador'daki gibi buranın başkanı dedi ki siz misiniz devlete kafa tutan? Buradaki bütün mafyaları topladılar. O zamandan sonra Filipinler hızlı gelişmeye başladı. İstikrar geldi ve turizm daha da katlanarak arttı. Şu ana kadarki izlenim ülke genel olarak turizme çok alışmış. Her şeyi yapabilirsiniz ama çok vurdum duymazlar. Yani seni tura götürür mesela. Kano yapacak olursun. 45 dakika beklersin. O müzik açar, dans etmeye başlar. Biraz Latin rahatlığı da var. Zaten genlerinde İspanyollar da burayı 300-400 sene yönettiği için o şehir isimlerinden tutun da insanların yaşam tarzlarına, genlerine kadar yansımış. Ben orayla birazcık ilişkilendirdim bu rahatlığı. En güzel yanlardan bir tanesi de bakın abi. Şunu gördüğünüzde mutlu olmamanız imkansız ya. Şahane palmiye ağaçları var. Şimdi geldik. Beni özellikle aileler de çok izlediği için onlara da bir
gösterelim burayı. Burası oyun parkı. Kapalı yerler de var. Göstereceğim birazdan. Maldivler'deki tatil köylerine çok benzettim ben buradaki konforu ve rahatlığı. Bu küçük parkta çocukları getirip oynatabiliyorsunuz. Yani $150, $200 falan böyle güzel bir yerde kalmak bence. Bir de yoğun sezonda hani daha uygun bir dönemde gelsek çok daha uyguna kalabiliriz. Gayet iyi. Şimdi Filipinlere geleceksiniz. Birçoğumuz ne zaman tatil yapıyoruz? Yazın. Yazın Filipinlere gelinir mi? Asla. Çünkü Mayıs'tan sonra ta Ekim'e kadar tayfun sezonu oluyor ve hiç böyle bir hava göremiyorsunuz. Neredeyse çatılar uçuyor, ağaçlar kırılıyor. İnternetten biraz bakın görürsünüz. Gerçekten hani taş üstünde taş kalmıyor buralarda. Yazın gelmenizi önermem. En güzel dönemi Ocak'tan Nisan işte belki birazcık Mayıs'ın ucuna kadar olan dönem olarak geçiyor. En güzel yeri görelim mi artık? Havuzu. Evet. Hadi gelin. Bu sene gördüğümüz en büyük havuz alanlarından birini göreceksiniz. Baksanız ya. Koca bir havuzu var. Ama çok sakin yani görüyorsunuz ya insanlar turlarda mı diye düşündük biz. Çünkü akşam yemekleri de sakin oluyor. Kahvaltıda vesaire de sanırım çok fazla insan yok ya da kompleks çok büyük. Yani orada ayrı bir havuz daha var mesela. Ama manzara çok iyi değil mi? Sol tarafta da barımız var. Havuz bar. Böyle yayla yayla keyif yapabiliyorsunuz burada. Bura dökülen kısmı ama hani çocuk havuzu gibi. Ne kadar büyük olduğunu hani ekranlarda bakarken siz yorumlayın ama gerçekten bu sene gördüğümüz en büyüklerinden ve güzellerinden bir tanesiydi. Hello, good afternoon. How are you? Good? Good. Perfect. So far so good. Çok güzel bir barımız var burada. İsterseniz akşam işte oturup kokteylinizi vesaire içip dinlenebiliyorsunuz. Bilardo masamız var. Oyun oynayabiliyoruz. Kumların üstünde böyle. Şu manzara bile çok huzurlu ve keyifli aslında. Bunu da başka hiçbir yerde görmedik. Gel Burçin gösterelim. Burada teker teker tabiatı ve ağaçları korumak için numaralandırmışlar. Bu şekilde ismi de neyse yazıyor mesela. Bu bir tadokmuş. Bak bu yanındaki kokonat ağacıymış. Böylece hangi ağacın ne olduğunu bilebiliyorsunuz. Şu bani diye bir ağaçmış. Ama ağaçların güzelliğine bakar Çok mısın? güzel, Güneşi çok asla bakımlı. içeriye almıyor. Evet ve direkt resmen 10 derece fark etti gölgeye gelince. Bu neymiş mesela? Bu ağacımızın da ismi Talisay'mış. 1041 numarayla yarışmaya buradan katılıyor. Teşekkürler. Çok güzel. Yani o kadar böyle geniş ki ferah ferah tatil yapıyoruz. Bak şu ağacın köküne bakar mısın Deniz? Evet. Buraların ağaçları bile gerçekten çok güzeldi. Sulak da bir coğrafya olduğu için rahat rahat rengarenk farklı farklı ağaçlar görüyorsunuz. Bir şey daha söyleyeyim mi? Düşünseniz ya şu anda Güneydoğu Asya'nın en büyük adalarından bir tanesindeyiz. Önceki bölümde söylediğim bir şey vardı. 400 küsür kilometre adam olur ya. Yani en güneyinden en kuzeyine gitmek 8-9 saat sürüyor. Yani resmen Antalya'dan Ankara'ya gitmek kadar bir mesafeden bahsediyorum. O yüzden hani bu adada ne koy biter, ne ağacı biter, ne keşfedilecek yeri biter. O yüzden birazcık seçerek tatil yapıyoruz. Böyle kafa dağıtmanız için küçük küçük noktalara oyun alanları koymuşlar. Bak şunlarla biraz zaman geçirebiliyoruz. Bunun ismi tam ne ben de bilmiyorum bu arada. Neymiş? Beach toss diye geçiyormuş. Gemide falan da görmüştüm ben bunu. Böyle bunu alıyorsun. Şuraya atmaya çalışıyorsun. Bravo. Ama rüya gibi yerler. Gerçekten Attım. İkinciyi de attım. çocuk gibi seviniyor her şeye ya. Ama gerçekten hayatınız boyunca buraları görmenizi çok isterim. Benim bir dünya Filipinler'den yazılarım da var. İlmik ilmik işlemişim. Açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Biz biraz şurada oyun oynayalım. Vallahi kız kazandı. Eli iyiymiş. Deniz hiç kabul etmiyor. Hemen diyorum ki hadi kaybettiğini söyle diyorum. Yok diyor çekmeyeceğim ben diyor. Ya kanal benim, dükkan benim. Allah Allah. Hayır nasıl kaybettin hem de Helal olsun Burçin. berabere bile değil yani. Hayat hepsini böyle güldürsün, mutlu etsin. Sürprizlerle dolu etsin. Amin amin. Amin, amin. O bir kız vardı ya hatırlıyor musun? Amin reis. Amin reis. Allah seni başından eksik etmesin. Amin. Amin. Şu anda işte aslında bu Leo plajının olduğu yerdeyiz. Tesisimizin direkt yürüme mesafesinde 5 dakikada sizi ulaştırdığı yeri böyle bir deniz. Ama
Ben size burada ne denizler ne adalar gösterdim. Tamam, sakin, durağan, full kum ama yüzmek için çok güzel değil. Hatta burada isterseniz de canınız sıkıldığında işte kanoya binebiliyorsunuz, sörf yapabiliyorsunuz. Bunların hepsi ücretsiz oluyor. Rahat rahat tatilinizi yaparsınız. Şu hemen iskelenin olduğu yerde El Nido aslında havalimanının berisi. Yani o kadar yakında bir havalimanı var ama bilet bulamıyorsunuz. Çünkü şu an mesela biz yoğun dönemdeyiz. O yüzden bir tane bile koltuk bulamadık. Hani bir gün buralara gelirseniz kesinlikle Manina'dan buraya uçacaksanız erkenden uçak biletinizi almanızı öneririm. Böyle bir yerde plaj olarak da hani ne tekne turlarında ne turlarda gördük. O yüzden denizinden etkilenmiyorsun. Bizi mutlu eden şey daha çok buranın böyle tabiatı. Şurada bir orman kısmı var mesela. Şimdi birazdan sizi oraya götüreceğim. Dün orada biz yürüyüş yapmıştık. Şahaneydi. Bir de siz görün istiyorum. Hadi gelin. Bakın otelden çıktık. Resmen ormanın içindeyiz. Yani burada da üşenmemişler. Tek tek ağaçları numaralandırıp türlerini yazmışlar sol tarafta da. Şu ana kadar Filipinler'deki en iyi asfaltı görüyorsunuz. Burası biraz lüks bölge olduğu için yolu da çok iyi yapmışlar. O kadar güzel ki burası. Arkadaşlar böyle motorla gezerken bile insanın içi huzur doluyor. Resmen ormanın içinden dolaştık az önce ama en güzel yere gidiyoruz. Şu solda gördüğünüz ağaçlar harika görünüyor ve bunların adı mangrove. Bu bölgenin en özel, en büyük oksijen aslında kaynağı olan ekosistemin en büyük parçası. Ve şurada çok güzel bir yürüyüş alanı, arabayla motorla geçebileceğiniz yer yapmışlar. Dün oradan yürüyünce çok beğenmiştim. Bakın size de göstermek istiyorum. Harika ya, gerçekten. Buralara bayıldık. Burası Filipinlerin son ekolojik sınırı olarak biliniyor. Palawan aslında ada topluluğu. Çünkü sadece burada 1700 ada ve adacık var. Kayaç yapısı var aynı zamanda. Ve adanın büyük bir çoğunluğunda böyle yağmur ormanları görüyorsunuz. 100'den fazla endemik bitki olan bir ülke Filipinler ve şurada bile bak yürüdüğünüzde sağ tarafta, sol tarafta devasa ormanlar, artık böyle ağaçlar ağaç üstüne düşmüş. Sarmaşıklar böyle göğe uzanarak gidiyor. Baksana şuradaki ağaçlara mesela, sarmaşıklara. O yüzden bu ülkede hem yeşili görüyorsun hem maviyi görüyorsun. Hatta denizde de bazen yeşili görüyorsun. Zümrüt yeşili derler ya. O konuda da çok ama çok zengindi Filipinler. Niye böyle geçmiş zaman konuşuyorum dostlarım? Çünkü Filipinler'deki son bölüm olacak bu. Yavaştan başka ülkeye gideceğiz. Sonra da inşallah Türkiye. Ama yine söylüyorum, bu 3. 4. kez gelişim Filipinlere. 5. kez de gelirim. Sizlere de şiddetle öneririm. Burası da çok güzeldi. Devam. Vallahi canavar gibi oteli anlattık, tanıttık. Akşamüstü oldu. Giyindik, kuşandık. 90 gündür yoldayız. Artık bu kız güzel bir yemeği hak etti. Şurada masayı da ayarlattım. Gün batımına nazaran. Güzel olmuşsun Burçin ha. Makyaj falan da iyi olmuş. Elbisenin linkini reklamlardan sonra. Sana yazıyorlar mı Instagram'dan, link mi soruyorlar? Evet. Sürekli elbiselerin linkini istiyorlar. Ama ben de şimdi reklam falan Olur prosedürleri diye. tam bilemediğim için. Zaten aslında- açmadı bu arada Instagram hesabını. Böylesi bizim için daha hayırlı. Evet. Ama işte aslında cevap vermek istiyorum ama sana zarar gelsin de istemiyorum. Evet. O yüzden cevap vermiyorum, yanlış anlaşılmasın. Çünkü reklamsa biz reklam yapan olur belirten insanlarız. O yüzden hani kıyafetini çok soruyorsunuz bir şey giydiğinde. Burçin'in açıklamasında böyle yapmış olalım. Hadi. Dün hediye aldı Deniz bu arada Nasıl? bu elbiseyi. Güzel oldu mu? Evet. Rahat mı? Tam plajlık işte. Her zaman denizden göremeyeceğim hareket. Allah Allah. Allah Allah başıma taş düştü dedim. Neden? Her zaman bana hadi gel. Boş sana- ver, almayalım. Evet. Ne yapacaksın kıyafeti? Evde zaten bir sürü var. Ya ben zaten sürekli normalde kıyafet isteyen birisi değilim. Ama
Ya bir şey bakıyorum. Ya hadi boş ver falan. Benim kıyafet sevgim. Gerçekten başına taş düşmüş olabilir. Çok yorucu değil mi ya bir şey almaya karar vermek? Düşün, 3 tane bir şey koyuyor, bir saat düşünüyorsun, bir de kararsız kalıyorsun. Zaten eskiyip gidiyor işte. Aa beni hiç çekmedik, bir dakika. Çekeyim. Beni çeker misin? Ben, yani sen çok kıskançsın. Ben güzel giyindim diye. Güzel giyinelim dedik ya. Ayakkabım vardı, ilk defa giyiyorum. 90 gündür ilk defa ayakkabı. Hayatımda ilk defa beyaz pantolon giyiyorum. Bunu da Sezer vermişti, Sezer Collection'dan. Hediye ettim işte kardeşim sağ olsun. Şimdi diyecek ki o kadar verdik niye bir kere giymedin? Çok sıcak çünkü. Böyle gömleği de bayağıdır giymiyordum. Böyle güzel bir yerde olunca kendimize bakalım dedik. Sanki şey böyle denizde ilk defa böyle... Date'e çıkıyormuş date'e gibi. çıktık oldu. İki koca yörük Fethiye'den. Ya gel bizim neyimiz eksik? Biz de gidelim şöyle tropikal bir yerde gün batımında yemek yiyip güneşi izleyelim. Bak müzik de var. Güzel yansıyor. Evet. Şurada masayı şurada ayarladılar. Oraya gidelim. Akşamüstü oluyor, gün batımı olacak ama buralarda dağın arkasında kaldığı için güneşin tam battığı anı yakalayamıyorsun. Şurada bir yerde masa kurduracaktım da ben. Orası daha güzel kokonat ağaçlarının altında. Böyle bir manzaramız olacak ama şu sakinlik, huzur da çok güzel. Bak bak masaya bak. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakın nasıl bir masamız var. Böyle ağaçların altında farklı 3-4 noktada masalar ayırtabiliyorsunuz. Akşam yemeği şeklinde. Yemeğimizi burada yiyebiliyoruz. Hello, how are you? Perfect. Thank you very much for the table. Thank you. Oo, Burçin. Güzel mi? Çok güzel. Hadi yürü seni çekeyim birazcık ben. Sonuçta senin için yapıldı bu masa. Vay vay vay. Güneş de var sanki. Evet evet. Fotoğrafını çekerim. Sonuçta keyfini süreceğiz bugün. Bizim günümüz. Takılırız, zaman geçiririz. Bak çiçek de var. Çiçek de koymuşlar görüyor musun? Biraz böyle romantik yemek masası ayarlayın deyince bunlar... Ne zaman romantik bir erkek oldun? Ya işte öğreniyoruz bir şeyler gün geçtikçe. Şu an hiçbir şeyden haberi yok. Öyle mutlu oluyor sadece. Çok güzel manzaramız var. Harika bir vlog çekiyoruz. Allah'ım şükürler olsun. Böyle okyanusun ortasında manzaranın keyfini çıkartıp yemek yiyeceğiz. Orası da mı bizimmiş? Evet. Vay be hizmete bak. Kaydınan sevecek Burçin. Çok güzel bir an değil mi burası? Şu anda baksana. Çalışanlar da çok tatlı. Daha insanlar Denize giriyorlar. O Yukarıda esnada biz ama özel yapılan bir masa ki restoran kısmında değiliz. Doğruyu söyle. Bu çiçeği sen mi ayarladın? Onlar ayarlıyor hepsini işte. Romantik şey diyorsun masa 4 yemekli oluyor. 4 tane yemek yiyeceğiz şimdi. Abi bakacaklar bize 200 saat. Böyle manzaranın keyfini çıkaracağız. Oh daha ne olsun. Nasıl beğendin mi masayı? Bir de beni o kadar yeri geliyor eleştiriyorsun. Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Gerçekten bu gün batımıyla muhteşem bir masa ayarlamış Deniz. Ya bazen biz de düşünürüz. Aslında daha sık yapmak lazım ama böyle böyle öğreneceğiz. Ne diyor Volkan Demirel'in eşi? Kolay mı oldu bugünlere gelmek diyor. Ne emekler Emek verdik. verdim ben. İdeal Kocayı yapana Koca kadar. yapana kadar. İşte Öğreniyoruz işte yavaş ideal yavaş. sevgiliyi yapana kadar. Şu an bu masanın karşısında Deniz'e haksızlık edemem gerçekten. Çok güzel bir masa ayarlamış. Şu Bir an de güzel olan şey neydi biliyor musun? Biz mesela 90 gündür düşünsenize dile kolay. Aynı insanla 7-24 berabersin. Yani hani sizler ekranlarınızın başında bu videoları izlerken işinizden dönüyorsunuz. Akşam mesela eşinizi daha yeni görüyorsunuz. Beraber elinizde çaylar, çekirdekler ya da kahvaltıda izliyorsunuz. Biz 7-24 beraberiz. Yani 90 gün ben kendime tahammül edemem. O yüzden Fethiye'ye kolay değil. dönünce o yüzden Deniz'le şey diyoruz. Ya belli bir süre şey yapmayalım. Görüşmeyelim. Arkadaşlarımızla görüşelim. Sosyalleşelim. Sosyalleşelim çünkü sürekli birbirimizi gördüğümüz için yeni insan yok. Evet, Türk hiç görmüyorsunuz ki neredeyse. Sohbet edemiyorsunuz mesela. Arkadaşlarınızın çoğu ya evli ya hiç gezmek istemiyor. O yüzden biraz böyle en iyi arkadaş gibi oluyorsunuz bu gezilerde. Ve güzel olan şey iyisiyle, kötüsüyle, yanlışıyla, doğrusuyla böyle 90 gün tabii ki kavga ettiğin zamanlar, tartıştığın, anlaşamadığın, hasta olduğun zamanlar oluyor ama günün sonunda uzlaşabilmek. Yani tartışmalardan hakkı değil, mutlu çıkmaya çalışınca biraz daha en azından saygılı oluyor birbirini anlamak ve anlaşmak yolda. Bence zaten hep söylerdim ben şeye konusunda insanlara fikir verirdim. Sanki çok iyi biliyormuşum gibi. Bir insanı işte yolda tanıyacaksınız, önce gezeceksiniz falan.
Aslında biz Burçin'de tam olarak bence birbirimizi bu 3 ayda tanıdık. Gezide sürekli farklı bir coğrafya, farklı insanlar, farklı kültürler. Buna karşın bizim sergilediğimiz birlikte o emek, çaba bizi bambaşka yerlere götürdü. Yani o yüzden Deniz'in verdiği tepkileri görebiliyorum. Ya da gün içerisinde neye sinirlendiğini görebiliyorum. Yani bu gezi aslında tamamen benim de seni çok iyi tanıyabildiğim bir gezi oldu. O zaman 90 gün bu kadar yollardaysak, birbirimizi tanıdıysak Burçin Hanım. Tadadadam. O zaman benimle evlenir misin? Hadi duysunlar o zaman. Ay şu an çok geçirdim. Çok iyi bağladım ama var ya. Yani ben de şu an hiç çalışmadan ne söyleyeceğimi de bilmiyordum. O kadar iyi denk geldi ki. Ne demem gerekiyor? Evet mi demem Yani genelde evet deniyor sanırım. İyisiyle kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla birbirimizi anlayacağımız, bol gezmeli bir ömrümüz olsun. Beraber Amin, paylaşalım. Hocam. Bu yolculukta da bana eşlik etmeni istiyorum. O yüzden benimle evlenir misin? Evet. Vay be. Çok spontane oldu. Sağa takılıyor değil mi? Bilmiyorum. Sola mı? Ay güzel takılıyordu. Tam oldu. Oldu mu? Tam oldu. Şu an senden korktum. En zor kısmı bitti. Gel seni öpeyim. Çok ilginç bir tecrübe oldu. Şu an Ben videonun başından beri bunu anlatıyorum. ay kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Ben de şey oldum ya şu an terlemiştim. Utandın sen. Utandım ya. Ben böyle bir de konularda utangacım. Düğünde görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Şaka şakadır anlatırız. Şu anı bir özümseyelim. Böyle çok güzel mumlar da koymuşlar. Akşam olunca ambiyans bir başka oldu. Şükürler olsun böyle bir yerin huzurunu yaşayarak bu anımızı da ortak olmuş oldunuz. Daha güzeli, daha mutlu olacağınız insanlarla tanışmak, hayatı paylaşacağınız arkadaşlarınızın, eşlerinizin olacağı bir hayat olsun arkadaşlar. Şimdi burada bir anımızı paylaştık. Hani biz öyle çok mıç mıç insanlar değiliz. Hani aslında biraz da bize anısı kalsın. Yani eskiden anamız babamız evlendiğinde ki biz ikimiz de yörük insanız. Hani babama soruyorum nasıl evli teklif et, ne yap, ne bileyim diyor işte orada diyor kız var dediler gittim baktım. Hani böyle anıları olmamış düğün dışında, fotoğraf dışında. O yüzden hani günümüzün teknolojisinde böyle videolu, ispatlı, ileride çocuklarımız olursa Allah nasip ederse onlara göstereceğimiz şekilde aslında birazcık anısı kalsın diye böyle bir uğraşı içinde sizlere hayat tecrübemizi ve mutluluğumuzu aslında paylaşmak istedik. Ama ben böyle bir şey hiç beklemiyordum. Hani benim Instagram'da 1.3 milyon takipçim var. Sahte mi değil mi diye test etmiş olduk. Bu ne ya? 30 dakikada bir hayalin peşinde hesabımda 30 bin beğeni. Dakikada 1000 beğeni geliyor. Kaç? 2.2 bin yorum. 470 bin kişi görmüş yarım saatte. Demek ki sevenimiz çokmuş. Hoş geldin. Bundan sonra beraberiz Allah izin verirse. İzlediğiniz için teşekkürler. Artık düğünde görüşürüz. Düğünde de yaparız belki videosunu. Buradan sonra başka bir ülkeye geçeceğiz. 90 gündür yollarda olduğumuz için dinlenmek istiyoruz işte. Kız alma durumları falan var daha. Baba tarafını babayı, anneyi bir ikna edeceğiz. Şakayla karışık. Onlar zaten bizi bekliyorlar. Nişan yapılacak. Sonra düğün olacak. Sonra balayına nereye gideceğiz? Hani daha gideceğimiz her yere gittik. Türkiye'yi falan gezeriz diyoruz. En kötü yani. Deniz'e şey dedim zaten sürekli yurt dışındayız. Yeme içmede sürekli problem olduğu için eğer öyle bir durum olursa kesinlikle böyle ilk önce yemek yemek için bir Adana'ya, Erzurum'a falan gidelim diye düşündük. Zaten hep yurt dışındayız. Yani bizim için balayı yurt dışı demek değil. Bence yurt içinde kendi memleketimizde doyarak yapmak bence çok daha güzel olacak. Öyle şeyler yaparız muhtemelen. Hem ülkemizi tanıtırız hem bu heyecanımıza sizlere de yine gezi rehberi hazırlayarak ortak ederiz inşallah. Böyle bir tecrübemiz oldu. Biz bu kadarını yapabildik. Elimizden bu kadar geldi. Umarım
hani ilham olmuştur böyle evlilik teklif etmek isteyenlere ya da tropikal bir yer arayanlara. Birazcık da böyle hani anlatmaya da çalıştık ki her şeyi canlı canlı görmüş oldunuz en başından en sonuna kadar. O yüzden izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Artık resmi olarak evlilik teklifinde yaptığımıza göre hayatımıza hoş geldiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.